Merhabalar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Ekranda da gördüğünüz gibi harika bir elbise var. Bunu sizlerle beraber çalışacağız. Elbisemin etek kısmı Pinterest eteği. Ben bu eteği Pinterest'te gördüm ve elbise olarak uyguladım. Şöyle bakın arkadaşlar. Yakasına da 5 adet ahşap düğme ile süsledim. Ahşap düğmenin bu süslemede yakışacağını düşündüm. Sizler dilerseniz farklı objelerle aplike falan yaparak süsleyebilirsiniz ya da sade kullanabilirsiniz. Elbisemin ön ve arka aynı şekilde U yaka geniş askı bir elbise olarak uyguladım. Elbisem 2 yaş için. Elbisemin omuzdan etek ucu boyu 54 santim, beden genişliği 31 santim. Video sonunda da verdim arkadaşlar ölçüleri. 3 yaş için çalışmak isterseniz bu elbisemi bir burgu fazla çalışacaksınız. Bir burgu 8 ilmek, aradaki ters ilmeklerimiz 6 ilmek. Toplamda 14 ilmek fazla çalışmanız gerekiyor. Ben 100 ilmek başladım lastikte. Siz 114 ilmek başlarsanız böyle bir elbise çıkar. Elbisenin beden kısmını 84 ilmek başladım. Tabii ki lastik toplar, 100 ilmek açar. Sizler de beden kısmını 94 ya da 96 ilmekle çalışabilirsiniz. Tekrar şöyle etek kısmına bakalım elbisemizin. Bu şekilde. 3 yaş için beden genişlik 34 santim olmalı. Beden genişlik. Boy 2 yaş 54 santimdi. Boyunda arkadaşlar 59 santim yapın. Ya da 60 santim, 1 santimden bir şey olmaz. Bu buralarda ona göre ayarlarsınız. Benim video içerisinde verdiğim ölçülerden 2'şer santim fazla yaparsanız olur. 2 santim kol altına kadar. Daha sonra 2 santim ya da 3 santim de omuzdan yukarısı. Etek bölümünü de 1, 2, 3 burgu çalıştım. 4. burgudan sonra yaprakları çalıştım. 3 yaş için örmek isterseniz etek bölümünde de 1, 2, 3, 4 burgu çalışırsınız. 5. burguda yaprağı çalışırsınız. Elbiseme ne kadar ip gitti? Elbiseme 2,5 ip gitti. Bakın 3 ipten bu kadar kaldı. Arkadaşlar ipim Nakoelit Baby. Renk numarası da 4674. 3 numarada bir misinalı şişle ördüm. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve elbisemizi çalışmaya başlayalım. Elbisem için şişime 100 ilmek attım ve örgümün arka tarafını döndürüyorum. Örgümün arka yüzünden bir sıra tamamen ters ilmeklerle öreceğim. İlk ilmeğimi örüyorum ilk sıra olduğu için. Sıra sonuna kadar bu şekilde örgümü ilerleteyim. Ters ilmeklerle. Sıra sonuna geldim. Örgümün ön yüzünü döndürdüm. Bir ilmek ters, bir ilmek düz lastik çalışması yapacağız. Yani bir ters, bir düz. Baştaki ilmeğimi aldım, bu düz. Örmeden aldım. İpimi öne aldım. Bir ilmek ters. İpim arkada, bir ilmek düz. İpim önde, bir ilmek ters. İpim arkada, bir ilmek düz. Bir düz, bir ters.
bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyelim. Bir ters, bir düz ilmeklerle. Sıra sonuna geldim. Bir ilmek ters, bir ilmek düz alarak. Baştaki ilmeğim düzdü, sondaki ters geldi. Sıkıntı değil. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım, ipimi öne aldım. Bir ilmek ters, bir ilmek düz. Burada ilmekleri gördüğüm şekilde örüyorum. Bakın arkadaşlar. Lastikte ikinci sıradayız. Elbisemizin önce etek kısmını öreceğiz. Daha sonra beden kısmını öreceğiz. Sıra sonuna kadar örgümü ilerletip geliyorum. Sıra sonuna geldim. Bir ters, bir düz ilmeklerimle. Lastikte iki sırayı oluşturdum. Örgümün ön yüzünü döndürdüm. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Ters ilmeğimi ters, düz ilmeğimi düz örüyorum. İlmekleri gördüğüm şekilde lastikte üçüncü sıradayız. Lastiğimiz kendini belli etmeye başladı. Bu şekilde 18 sırayı tamamlıyorum, geliyorum lastikte. 18 sıra dedim ama arkadaşlar 19 sıra ördüm lastiğimi, örgümün ön yüzünü döndürdüm. Dilerseniz şöyle bir mezroyla da ölçelim kaç santim olmuş. 5 santim arkadaşlar. Lastiği bitirdik. Elbisemin biraz önce de ifade ettiğim gibi etek bölümünü çalışıyoruz. Daha sonra böyle yukarı alacağız. Buradan ilmek takacağım ve beden bölümünü çalışacağım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 3 ilmek ters. 8 ilmek düz. 1 2 3 4 5 6 7 8. Daha sonra 6 ilmek ters. 1 2 3 4 5 6. 8 ilmek düz. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 6 ilmek ters. 1 2 3 4 5 6. 8 ilmek düz. 1 2 3 4 5 6 7 8. Bu şekilde sıra sonuna kadar örgümü ilerletiyorum. Sıra sonunda 4 ilmek kalana kadar. 4 ilmeğinde 3 ilmeği ters, 1 ilmeği düz şekilde ilerliyorum. 4 ilmeğimiz kaldı. 1 2 3 ilmek ters ve son ilmeğimi düz örüyorum. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünde ilmekleri gördüğüm şekilde örüyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 ilmek düz. 1 2 3 4 5 6 7 8 ilmek ters. 1 2 3 4 5 6 ilmek düz. Sıra sonuna kadar bu şekilde örgümü ilerletip geliyorum. İlmekleri gördüğüm şekilde örerek sıra sonuna geldim. Örgümün ön yüzünü döndürüyorum. Bu sırada örgümün ön yüzünden ilmekleri gördüğüm şekilde örüyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım, ipimi öne aldım.
3 ilmek ters, 8 ilmek düz, 6 ilmek ters. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerliyorum. Daha sonra örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünden ilmekleri gördüğüm şekilde örüp geliyorum. 4 sırayı tamamlıyorum. Örgümün arka yüzünden de ördüm geldim. 4 sırayı tamamladım. Örgümün ön yüzündeyim. Burgu çalışmalarına geçiyoruz. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. 3 ilmek ters ilmeğimi ördüm. Bu 8 ilmek düz ilmeğimi burgu çalışıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ilmeğimi bu şişime aldım. Diğer şişimi arkadan şu 4 ilmeğime taktım. Şöyle. Ve öndeki 4 ilmeğimi şöyle parmağımın yardımıyla sıkıştırdım. İlmeklerim kaçmadı. Bakın şişime taktım. Öndeki bu 4 ilmeğimi arkaya aldım. Bu arkadaki 4 ilmeği öne aldım, yer değiştirdim. Ve diğer şişime taktım. Bu 8 ilmeğimi düz örüyorum. Burgumu çalıştım, ilmeklerimi düz ördüm. 6 ilmek ters. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8 ilmek burgu. Bunu şöyle de çalışabiliriz. Bakın şu 8 ilmeği çıkarıyorsunuz. Arkadan şişe 4 ilmeği takıyorsunuz. Gene tabii ki şöyle ilmekleri tutuyorum. 4 ilmeği bu şekilde bakın ilmekler yer değişiyor. Nasıl alışıksanız o şekilde çalışırsınız arkadaşlar. Sizin elinizin alışkanlığına bağlı burgu çalışması. 8 ilmeğimi düz ördüm. İpimi öne aldım. 6 ilmek ters. 6 ilmek ters ilmeğimden sonra tekrar burgu çalışmasına geçiyorum. 8 ilmeğimi şişime takıyorum. Diğer şişi çıkardım. Bu şişi arkadan aldım. 4 ilmeğime taktım. Ve öndeki 4 ilmeğimi ilmekleri yer değiştirdim. Diğer şişime taktım. Ve 8 ilmeğimi düz örüyorum. Bu şekilde devam ediyorum sıra sonuna kadar. Düz ilmeklerim burgu, ters ilmeklerimi ters örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane burgu çalışmasını sıra sonuna kadar tamamlayıp geliyorum. Sıra sonuna geldim ve örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünden ilmekleri gördüğüm şekilde örüyorum. Sıra sonuna kadar geliyorum. Örgümün arka tarafından ilmekleri gördüğüm şekilde ördüm. Ön yüzünü döndürüyorum. 2 sırayı tamam ettim burguda. Bir sıra hem ilmekleri değiştirdik hem ördük. Bu bir. Arkadan ördüm 2. Bu şekilde 10 sıraya tamamlıyorum. Örgümün ön yüzündeyim ve 3. sıradayım. Ters ilmeklerimi ters örüyorum. Düz ilmeklerimi düz örüyorum. Bu şekilde 10 sırayı tamamlayıp geliyorum. Örgümün ön yüzünden ilmekleri gördüğüm şekilde örüyorum. Arka yüzünden de keza yine ilmekleri gördüğüm şekilde örüyorum. 10 sıraya tamamladım. Geldim örgümün ön yüzünden ve arka yüzünden ilmekleri gördüğüm şekilde örerek burgumuzun ikinci çalışmasını yapıyoruz. İlk çalışmayı yaptık. İkinci burgu. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 3 ilmek ters. Buradaki 3 ters ilmeğimiz şurada 6 ilmeğin yarımı arkadaşlar.
8 ilmek düz ilmeğimde burgu çalışmamı yapıyorum. Bu 8 ilmeğimi diğer şişime aldım. Şişimi arkadan taktım. 4 ilmeğe bakın. Sonra şu öndeki 4 ilmeği parmağımın yardımıyla tuttum, çıkardım. 4 ilmeğimi bu şişe taktım. İlmeklerimi yer değiştirdim. Tekrar diğer şişime taktım. Ve 8 ilmeğimi düz örüyorum, burgudaki 8 ilmeğimi. 6 ilmek ters. Tekrar burgu çalışması yapıyoruz. Burgu çalışmalarımız bitene kadar farklı bir teknik yok anlatabileceğim. Burgu çalışmasını yapıyoruz. Örgümüzün ön ve arka yüzünden ilmekleri gördüğümüz şekilde örerek 10 sıraya tamamlıyoruz. 3. burgu çalışmasını yapıyoruz. Bu şekilde 4 sefer burgu çalışması yapıp geliyorum. 4 burgu çalıştım, geldim. 1 2 3 4. Örgümün ön yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım, ipimi öne aldım. 3 ters ilmeğimi ördüm. Şimdi 4 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4. 4 ilmek düz ilmeğimi ördüm. Artık burgu çalışmamız bitti. Farklı bir modele geçiyoruz. Bir doladım. Bakın, doladığım ilmeğim, artırdığım ilmeğim bu. 1 2 3 4 ilmek düz ördüm. 6 ilmek ters. 1 2 3 4 5 6. 4 ilmek düz. 1 2 3 4. Bir doladım, artırdım, 4 ilmek düz. 1 2 3 4. Buraya kadar anlatımım yeterli zannedersem. Bu şekilde sıra sonuna kadar geliyorum. Diğer 5 burgumun içerisine de ajur çalışıyorum. Sıra sonunda yine 3 ilmek ters, 1 ilmek düz beraber çalışalım. Sıra sonuna geldim. Sıra sonunda 3 ilmek ters, 1 ilmek düz ördüm. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. 3 ilmek düz örgümün arka yüzünden 1 2 3. Ters ilmeklerimi sayıyorum. 1 2 3 4. Ajur ilmeğim de ters. 5 6 7 8 9. 6 ilmek düz. 1 2 3 4 5 6. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. 6 ilmek düz, 9 ilmek ters. İlmekleri gördüğümüz şekilde örerek sıra sonuna geliyoruz. İlmekleri gördüğüm şekilde örerek sıra sonuna geldim ve örgümün ön yüzünü döndürüyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 3 ilmek ters. Sonra 4 ilmek düz. 1 2 3 4. Bir doladım, artırdım. 1 ilmek düz ajur ilmeği. Bir doladım, artırdım. 1 2 3 4 ilmek düz. 6 ilmek ters. 4 ilmek düz. 1 2 3 4. Bir doladım, artırdım. Ajur ilmeğin 1 ilmek düz. Bir doladım, artırdım. 4 ilmek düz. Modelimiz hep işlem tekrarı, sıra sonuna kadar örgümü ilerletip geliyorum bu şekilde. Sıra sonuna geldim. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım.
3 ilmek düz. Ters ilmeklerimi sayıyorum. 1, 2, 3, 4. Bakın ajur ilmeklerim de ters. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ilmek ters. Örgümün arka yüzünden ilmekleri gördüğüm şekilde örüyorum. Sıra sonuna kadar geliyorum. İlmekleri gördüğüm şekilde örerek sıra sonuna geldim ve örgümün ön yüzünü döndürüyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 3 ilmek ters ilmeğimi ördüm. Burgumuzun içerisine ajur çalışması yapıyoruz. Şöyle modelimiz kendini belli etmeye başlıyor. 4 ilmek düz. 1 doladım. 3 ilmek düz. 1, 2, 3. Doladığım ilmeğim artırdığım ilmeğim. 1 doladım. 4 ilmek düz. 6 ilmek ters. 4 ilmek düz. 1 doladım. 3 ilmek düz. 1 doladım. 4 ilmek düz. Sıra sonuna kadar bu şekilde geliyoruz. Burgumuzun içerisinde 3. ajurdayız. Örgümün arka yüzünden ilmekleri gördüğüm şekilde örüp geliyorum. Örgümün ön yüzünden sıramı tamamladım. Arka yüzünden de ilmekleri gördüğüm şekilde ördüm. Geldim. Burgumuzun içerisinde 4. ajuru çalışacağız. Baştaki ilmeği örmeden aldım. 3 ilmek ters ördüm. 4 ilmek düz. 1, 2, 3, 4. 1 doladım. Doladığım ilmeğim, artırdığım ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz. 1 doladım. 1, 2, 3, 4 ilmek düz. Daha sonra 6 ilmek ters. Ve sonra bu şekilde devam ediyoruz sıra sonuna kadar. Bakın bu burgunun içerisinde çalıştığımız tekniği doladım. 5 ilmek düz doladım. 4 ilmek düz. Bu şekilde devam ediyoruz sıra sonuna kadar. Daha sonra örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünden de ilmekleri gördüğüm şekilde örüp geliyorum. Bu arada arkadaşlar videoyu durdurarak çalışabilirsiniz. Ya da videonun üst kısmında ayarlar bölümü var. Yavaşlatarak çalışabilirsiniz. Ben sıra başından sıra sonuna kadar örgünün ön yüzünde tamamen çalışırsam, arka yüzünde de zaten ilmekleri gördüğüm şekilde örüyorum. Tamamen çalışırsam video çok uzar, sizler de sıkılırsınız. Örgümün ön yüzünden sıramı tamamladım. Arka yüzünden de ilmekleri gördüğüm şekilde ördüm, geldim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım, ipimi öne aldım. 3 ilmek ters. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz. Bakın şu bir ilmeğim hep ortada sabit. Her iki tarafından ajur çalışacağım. Şu iki ilmeğimin yönünü değiştirdim. İçerisinden bir ilmek aldım. Sizin ilmeğiniz düz geliyorsa değiştirmeye gerek yok. Benim ilmeğim ters geldi, yönünü değiştirdim. Bir doladım, bir ilmek düz, bir doladım. İki ilmeğin içerisinden bir düz ilmeğimi aldım. Daha sonra bakın bununla beraber 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek düz ördüm. 6 ilmek ters örüyorum. Düz ilmeklerimi sayıyorum. Nereye kadar? Şu ortadaki bir ilmek sabit ilmeğime yanında 2 ilmek kalana kadar. 1, 2, 3, 4. Bir de ajur ilmeğimi düz ördüm. 5. Bu 2 ilmeğimin yönünü değiştirdim. Şişimi şöyle arkadan taktım. İçerisinden bir düz ilmek aldım. Bir doladım. Bir ilmek düz. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir düz ilmek aldım. Bununla beraber sayıyorum. 1, 2,
3, 4, 2, 4, 6. Evet, burada da 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu şekilde devam ediyorum. Bakın, bu her iki modelde nasıl çalıştıysam diğer 5 burgunun içerisinde de model çalışmamız aynı devam ediyor. Daha sonra örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünden de ilmekleri gördüğüm şekilde örüp geliyorum. Örgümün ön yüzünden modelimi sıra sonuna kadar çalıştım. Arka yüzünden de ilmekleri gördüğüm şekilde ördüm geldim. Burada hemen bir model daha anlatayım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım ve 3 ilmek ters ilmeğimi ördüm. Daha sonra 1, 2, 3, 4 ilmek düz ördüm. Bu 2 ilmeğimin yönünü değiştirdim. İçerisinden bir düz ilmek aldım. Bununla beraber 5 ilmeği tamamladım. Bir doladım. 1, 2, 3 ilmek düz. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir düz ilmek aldım. Bu 1, 2, 3, 4, 5 ilmeğimi tamamladım. Ve daha sonra 6 ilmek ters. Bakın, elbisemizin eteğinde model tekrarı. Model tekrarı da ne demek? İşlem tekrarı. Bu bir modelde anlattım değil. Bu şekilde sıra sonuna kadar geliyorum. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünden ilmeklerimi gördüğüm şekilde örüp geliyorum. Örgümün ön yüzünden modeli tamamladım. Arka yüzünden de ördüm. Geldim ilmekleri gördüğüm şekilde. Örgümün ön yüzündeyim. Şimdi bir model yine anlatacağım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 3 ilmek ters ördüm. 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. 2 ilmeğimin yönünü değiştirdim. Şişim arkadan taktım. İçerisinden bir ilmek aldım düz olarak. Bununla beraber 4 ilmek oldu. Bir doladım. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Bu 1, 2, 3, 4. Şöyle bir bakalım modele. Burgunun içerisinde model çalışıyoruz. Ajur bir modeli çalıştım. 4 ajur. Şimdi ikinci modeldeyim. Üçüncü ajurdayım. 6 ilmek ters örüyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Daha sonra örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünden şöyle bakalım. İlmekleri gördüğüm şekilde örüp geliyorum. Örgümün ön ve arka yüzünden ördüm geldim. Burgu içerisinde ikinci modelin dördüncü ajurunu çalışacağız. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 3 ilmek ters ilmeğimi ördüm. 1, 2, 2 ilmek düz ilmeğimi ördüm. İlmeklerimin yönünü değiştirdim. İçerisinden bir düz ilmek aldım. Bir doladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek düz ördüm. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Bununla beraber 1, 2, 3 ilmek düz ilmeğimi ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek ters ilmeğimi ördüm. Bu şekilde devam ediyoruz. Bakın, bu ilk modelde nasıl çalıştıysak diğer modellerde aynı şekilde çalışıyoruz. Daha sonra örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünden ilmekleri gördüğüm şekilde örüp geliyorum. Örgümün ön yüzünden ördüm, arka yüzünden de ördüm, geldim. İlk modelimizde 4 ajur çalıştık. İkinci modelde 3 ajur çalıştık.
Şimdi üçüncü modeli çalışıyoruz burgumuzun içerisinde. Örgümün ön yüzünden ördüm, arka yüzünden de ilmekleri gördüğüm şekilde ördüm, geldim. Burgumuzun içerisinde iki modeli tamamladık. Örgümün ön yüzündeyim. Baştaki ilmeği örmeden aldım. 3 ilmek ters. Daha sonra düz ilmeklerle devam ediyorum. 1 2 3 4 5 ilmek düz. Şu ortadaki bir ilmeğin bakın hep sabit, her iki tarafından ajur çalışıyoruz. 2 ilmeğin yönünü değiştirdim. Şişimi arkadan taktım. İçerisinden bir düz ilmek aldım. Bununla beraber 6 düz ilmek elde ettim. Bir doladım, bir ilmek düz. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir düz ilmek aldım. Bu 1 2 3 4 5 6. 6 ilmeği tamamladım düz ilmeğimi. 6 ilmek ters örüyorum arada. Burada burgu içerisinde 3. modelin ilk sırasında bir model daha beraber çalışalım. Düz ilmekleri sayıyorum. 1 2 3 4 5 ilmek düz ilmeğimi ördüm. Sonra şu 2 ilmeğimin yönünü değiştirdim. İçerisinden bir düz ilmek aldım. 6 düz ilmeği tamamladım. Bir doladım, bir ilmek düz, bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir düz ilmeğimi aldım. Bu 1 2 3 4 5 6 ilmek düz ilmek elde ettim. Sıra sonuna kadar bu şekilde çalışıyoruz. Daha sonra örgümün arka yüzünden de ilmekleri gördüğüm şekilde örüp geliyorum. Örgümün ön yüzünden sıramı tamamladım. Arka yüzünden de ilmekleri gördüğüm şekilde ördüm, geldim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 3 ilmek ters ördüm. Daha sonra 1 2 3 4 ilmek düz ördüm. 2 ilmeğimin yönünü değiştirdim. İçerisinden bir düz ilmek aldım. 5 düz ilmek elde ettim. Bir doladım. 1 2 3 ilmek düz ördüm. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Bu 1 2 3 4 5 ilmek düz ilmeğimi ördüm. Daha sonra 6 ilmek ters ördüm. Bir model anlatımı yeter burada. Çünkü hep işlem tekrarı. Bu şekilde sıra sonuna kadar geliyorum. Daha sonra örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünden de ilmekleri gördüğüm şekilde örüp geliyorum. Örgümün ön yüzünden modeli tamamladım. Arka yüzünden de ilmekleri gördüğüm şekilde ördüm. Burgumuzun içerisinde 3. modelin 3. ajurunu çalışacağız. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 3 ilmek ters. Daha sonra 1 2 3 ilmek düz. 2 ilmeğimin yönünü çevirdim. İçerisinden bir düz ilmek aldım ve 4 düz ilmek elde ettim. Bakın 1 2 3 4. Bir doladım. 1 2 3 4 5 ilmek düz ördüm. Doladığım ilmeğim, artırdığım ilmeğim. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir düz ilmek aldım. Bu 1 2 3 4. Daha sonra 6 ilmek ters. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Bir model anlatımı yeterli. Sonra örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünden de ilmeklerimi gördüğüm şekilde örüp geliyorum. Örgümün ön yüzünden modeli tamamladım. Arka yüzünden de ilmekleri gördüğüm şekilde ördüm, geldim. Şimdi bu burguyla oluşturduğumuz bu yaprağı kapatacağız artık arkadaşlar. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Bir doladım, artırdım. 1 2 3 ilmek ters ördüm. 2 ilmeğin içerisinden bir düz ilmek aldım. Düz ilmeklerimi sayıyorum. Bakın bu 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11, 12 ilmek düz ilmeklerimi ördüm. Burada 2 ilmeğim var. 2 ilmeğimin yönünü değiştirdim. İçerisinden bir düz ilmek aldım. Toplamda 13 ilmek düz ilmek elde ettim. 1, 2, 3 ilmek ters ördüm. Bir doladım, artırdım. 1, 2, 3 ilmek ters ördüm. Bir model daha çalışalım burada. 2 ilmeğin içerisinden bir düz ilmeğimi aldım. Bu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ilmek düz ördüm. Bu 2 ilmeğimin yönünü değiştirdim. İçerisinden bir düz ilmeğimi aldım. 13 düz ilmeği tamamladım. Bakın, burgu içerisinde yaprak çalıştık. İlk yaprakta 4 ajur, sonraki yaprakta 3, sonrakinde 3. Bu şekilde. Şu ara modelde çalışalım bir sefer daha. 1, 2, 3 ilmek ters ördüm. Bir doladım. 1, 2, 3 ilmek ters. Bu şekilde sıra sonundaki şu 3 ilmek ters ilmeğime kadar örüp geliyorum. Sıra sonuna geldim. Sıra sonundaki bakın 3 ters ilmeğim. 1, 2, 3 ilmek ördüm ters. Bir doladım. Kenar düz ilmeğimi ördüm. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Sonra ajur ilmeğimi ters ördüm. 3 ilmek düz. 1, 2, 3. Daha sonra 13 ilmek ters bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ilmek ters. 3 ilmek düz. 1, 2, 3. Ajur ilmeğim ters. Tekrar 3 ilmek düz. Örgümün arka yüzünden bu şekilde devam ediyorum. Ters ilmeklerim ters, düz ilmeklerim düz. Yalnız şu aradaki 6 ilmek düz ilmeğimin arasındaki ajur ilmeğim ters. Bu şekilde sıra sonuna kadar örüp geliyorum. Sıra sonuna geldim örgümün arka yüzünden. Bakın son ajur ilmeğimi ters ördüm. Son ilmeğimi de ördüm ters. Örgümün ön yüzünü döndürdüm. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Ajur ilmeğim düz. Bir doladım. 3 ilmek ters. 1, 2, 3. Daha sonra 2 ilmeğin içerisinden bir düz ilmek aldım. Sayıyorum düz ilmeklerimi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bakın 10 ilmek düz ilmeğimi ördüm. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek alarak. Bu 2 ilmeğimin yönünü değiştirdim. İçerisinden bir düz ilmek aldım. Toplamda 11 düz ilmek elde ettim. 3 ilmek ters örüyorum. 1, 2, 3. Bir doladım. Bir ajur ilmeğim düz. Bir doladım. 3 ilmek ters. Bakın burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Yaprakları topluyoruz. Burada ilmeğimiz eksiliyor. Bu arada da ilmekleri artırıyoruz ajur ilmeklerle. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonundaki son ajuru yine beraber çalışalım. Sıra sonuna geldim. Sıra sonundaki son ajuru yine beraber çalışalım. Bakın burada 3 ilmek ters. Bir doladım. Bir ajur ilmeğimle beraber diğer kenar ilmeğim düz. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum.
Örgümün arka yüzünde baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek ters. 1 de ajur ilmeğim 2. Sonra 3 ilmek düz. Daha sonra bu yaprak olan bölüm 11 ilmek ters. Üç ilmek düz. 3 ilmek ters ajur ilmeklerimle beraber ve 3 ilmek düz. Örgümün arka yüzünden sıra sonuna kadar bu şekilde ilmekleri gördüğüm şekilde örerek ilerliyorum. Sıra sonuna kadar geldim. Örgümün arka tarafından ilmekleri gördüğüm şekilde örerek. Örgümün ön yüzünü döndürüyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek düz. 2 burada ajur çalışıyoruz. 1 doladım. 3 ilmek ters. Bu ajurlarda ilmek artırıyorum. Bak yaprağı kapatıyorum. Burada da ilmeğimi eksiltiyorum. 2 ilmeğin içerisinden bir düz ilmeğimi aldım. Sonra sayıyorum düz ilmeklerimi. Bununla beraber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 düz ilmeğimi ördüm. 2 ilmeğin içerisinden ilmeğimin yönünü değiştirdim. Bir düz ilmek aldım. Burada 9 ilmek elde ettim düz olarak. Sonra 3 ilmek ters. 1, 2, 3. Bakın burada eksilttim. Burada artırıyorum. Bir doladım. 1, 2, 3 ilmek düz. Bir doladım. 1, 2, 3 ilmek ters. Şimdi bu yaprakta nasıl çalıştıysak bu yaprakta da aynı şekilde çalışıyoruz. Ara modelde ters ilmeklerin arasında ajurlarla düz ilmek oluşturuyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar geliyor. Sıra sonunda da aynı şekilde çalışıyorum. Daha sonra örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünde ilmekleri gördüğüm şekilde örüp geliyorum. Örgümün ön yüzünden model çalıştım. Arka yüzünden de ilmekleri gördüğüm şekilde ördüm. Geldim. Ve şimdi örgümün ön yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Üç ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3. Bir doladım. 1, 2, 3 ilmek ters. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Ajurlarla artırıyorum ve yaprakları topluyorum şöyle gördüğünüz gibi. Bakın bu 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek düz ördüm. 2 ilmeğimin yönünü değiştirdim. İçerisinden bir düz ilmek aldım. Toplamda 7 düz ilmek elde ettim. 3 ilmek ters örüyorum. 1, 2, 3. Bir doladım. Doladığım ilmeğim, artırdığım ilmeğim. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz. Bir doladım. 1, 2, 3 ilmek ters. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sonra örgümün arka yüzünden ilmekleri gördüğüm şekilde örüp geliyorum. Örgümün ön yüzünden model çalışmamı ördüm. Arka yüzünden de ilmekleri gördüğüm şekilde ördüm geldim. Baştaki ilmeği örmeden aldım. Bir yanındaki ilmeği düz ördüm. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir düz ilmek aldım. Ajur ilmeğimi düz ördüm. Bir doladım. 3 ilmek ters. Bakın burada baştaki ilmeğimle beraber 2 ilmek düz ördüm. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir düz ilmek aldım. Sonra bir ilmek düz ördüm. Bir doladım. 3 ilmek ters. Burada yaprağı kapatıyoruz. 2 ilmeğin içerisinden bir düz ilmek aldım. Bununla beraber düz ilmeğimi sayıyorum. 1, 2, 3, 4. 2 ilmeğimin yönünü değiştirdim ve içerisinden bir düz ilmek aldım. Toplamda 5 düz ilmek elde ettim. 1, 2, 3 ters ilmeğimi ördüm. Bir doladım. Bir ilmek düz.
Şu 2 ilmeğimin yönünü değiştirdim. Şişim arkadan taktım. İçerisinden bir düz ilmek aldım. Bir doladım. Bir ilmek düz. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir düz ilmek aldım. Ajur ilmeğimi düz ördüm. Bir doladım. 3 ilmek ters. Bakın arkadaşlar. Şimdi burada bir model daha çalışacağım. Şu ara modeli ve yaprağı. Şu ara modeli tam anlatabilmek adına. 2 ilmeğin içerisinden bir düz ilmek aldım. Bununla beraber 1, 2, 3, 4 ilmek ördüm düz. 2 ilmeğimin yönünü değiştirdim. İçerisinden bir düz ilmek aldım. Toplamda 5 düz ilmek elde ettim. 1, 2, 3 ters ilmeğimi ördüm. Bir doladım. Bir ilmek düz ördüm. Burada 2 ilmeğimin yönünü değiştirdim. Şişim arkadan taktım. İçerisinden bir düz ilmek aldım. 2 ilmek düz ilmek elde ettim. Bir doladım. Bir ilmek düz. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir düz ilmeğimi aldım ve ajur ilmeğimi de düz ördüm. Bir doladım. 1, 2, 3 ilmek ters. Bu şekilde sıra sonuna kadar geliyorum. Sıra sonundaki 3 ters ilmeğim ve buradaki ajur ilmeklerimi de yine beraber çalışalım. Sıra sonuna geldim. Sıra sonundaki ajur ilmeklerimi beraber çalışalım dedim. Şimdi yaprağı topladım. 3 ilmek ters. 1, 2, 3. Bir doladım. Bir ilmek düz. Şu 2 ilmeğimin yönünü değiştirdim. Şişim arkasından taktım. İçerisinden bir düz ilmek aldım. Bu şekilde 2 düz ilmek elde ettim. Bir doladım. Bir düz ilmek ve kenar ilmeğim düz. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ters ilmeğimi ördüm ve ajur ilmeğim ters. Bakın. Burada ajur ilmeklerimle beraber ters ilmeklerimi tamamladım. 6 ilmek. 3 ilmek düz ve 5 ilmek ters. Üç ilmek düz. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonuna geldim. İlmekleri gördüğüm şekilde örerek örgümün arka yüzünden ve örgümün ön yüzünü döndürüyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek düz örüyorum. 1, 2. Bir doladım, artırdım. 2 ilmeğin içerisinden bir düz ilmek aldım. Ajur ilmeğimi düz ördüm. Burada 2 düz ilmek elde ettim. Bir doladım. Bakın doladığım ilmeğim, artırdığım ilmeğim 1, 2, 3 ilmek ters ördüm. 2 ilmeğin içerisinden bir düz ilmek aldım. Bir ilmek düz ördüm. 2 ilmeğimin yönünü değiştirdim. Bakın şişimi arkadan taktım. Bir düz ilmek elde ettim. Toplamda 3 düz ilmeğim oldu. 1, 2, 3 ilmek ters ördüm. Bir doladım. Bir ilmek düz ajur ilmeğim. 2 ilmeğimin yönünü değiştirdim. İçerisinden bir düz ilmek aldım. Bakın burada artırdım, kestim, artırdım. Burada kesmek yok. Kestim. Bir ilmek düz kestim. Yaprağı kapatıyorum. 3 ilmek ters ördüm. Bir doladım. Bir ilmek düz. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek alarak kestim. Yani eksiltme işlemi yaptım. Bir doladım. 3 ilmek ters. 1, 2, 3. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir düz ilmeğimi aldım ve bir ilmek düz ördüm. Bir doladım. 1, 2, 3 ilmek ters. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonundaki şu 2 ajur ilmeklerime kadar burada yine beraber çalışalım. Son yapraktan sonra sıra sonunda bakın burada. Bu yapraktan sonra tekrar bu modeli beraber çalışalım. Sıra sonundaki ajur ilmeklerime geldim. Bakın son yaprağı topladım. Sıra sonunda 1, 2, 3 ters ilmeğimi ördüm. Bir doladım. Bir ilmek düz ördüm. 2 ilmeğimin yönünü değiştirdim. İçerisinden bir düz ilmek aldım. Bir doladım.
1, 2 ve son ilmeğimle beraber 3 düz ilmeğimi ördüm. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Ters ilmeklerimi ters, düz ilmeklerimi düz örüyorum. Örgümün arka yüzünde. İlmekleri gördüğüm şekilde örerek bu sıramı da tamam ediyorum. İlmekleri gördüğüm şekilde örerek sıra sonuna geldim örgümün arka yüzünden. Ve örgümün ön yüzünü döndürüyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2, 3 ilmek düz ilmeğimi ördüm. Bir doladım. Bir ilmek düz ördüm. 2 ilmeğin içerisinden bir düz ilmek ördüm. Bir doladım. 1, 2, 3 ilmek ters. Yaprağımız artık kapandı. Burada 3 ilmeğim var. Şu 2 ilmeğin şöyle yönünü değiştirdim. Şişime tekrar taktım. Arkada da bir ilmek. Toplamda 3 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Bakın yaprağı kapattım. 3 ilmek ters ördüm. Bir doladım. Bir ilmek düz. 2 ilmeğimin yönünü değiştirdim. İçerisinden bir düz ilmek aldım. Toplamda 2 düz ilmek elde ettim. Bir doladım. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz. Bir doladım. Bir ilmek düz ördüm. Sonra 2 ilmeğimin içerisinden bir düz ilmek aldım. Bir doladım. 1, 2, 3 ilmek ters. Yaprağımızı kapattık ve arada tekrar böyle haroşa ara modellerde model açtık böyle ajurlarla arkadaşlar. Bu yaprağı da beraber kapatalım. Şu 2 ilmeğimin yönünü değiştirdim. Tekrar şişime taktım. Bir ilmek de arkada var. Toplamda 3 ilmeğin içerisinden bir düz ilmek aldım. Kapattım. Bu şekilde sıra sonuna kadar çalışalım. Sıra sonundaki şu son modeli yine beraber çalışırız. Sıra sonundaki son yaprağı kapattım ve ajur çalışmalarına geçiyorum. 3 ilmek ters örüyorum. Bir doluyorum. Bir ilmek düz. Bu 2 ilmeğimin yönünü değişiyorum. Şişimi takıyorum arkadan, içerisinden bir düz ilmek. Bir doladım. 1, 2, 3, 4 ilmek düz ilmeğimi ördüm kenar ilmeğimle beraber. Ve örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünden ilmekleri gördüğüm şekilde örerek sıra sonuna kadar geliyorum. Örgümün arka yüzünden ilmekleri gördüğüm şekilde ördüm geldim. Örgümün ön yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2, 3, 4 ilmek düz ördüm. Baştaki ilmeğimle beraber 5 ilmek oldu. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir düz ilmek aldım. Bir ilmek düz ördüm ajur ilmeğimi. Bir doladım. 1, 2 ilmek ters ördüm. Ortada bir ilmek düz ilmeğim. Düz ilmeğin her iki tarafında 2 ilmek ters ilmeğim. Bakın şu 2 ilmeğimi aldım. Bakın bir ters bir düz. İlmeğin yönünü değiştirdim. Arkasında bir ters ilmeğim. Şişime taktım. 2 ilmek bu. Bir de arkada 3. Toplamda 3 ilmeğin içerisinden bir düz ilmek aldım. 2 ilmek ters ördüm. Bu haroşa ilmeklerimizi de bu şekilde kapatacağız. Kenardaki haroşaları. Bir doladım, bir ilmek düz. 2 ilmeğimin yönünü değiştirdim. İçerisinden bir düz ilmek aldım, bir doladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek düz. Bu ters ilmeklerim kapanacak. Düz ilmeklerim yine keza kapanacak. Aradaki düz ilmeklerim açılacak. Şu şekilde bakın. Bu ters ilmekleri böyle kapanacak. Ters V şeklinde. Sonra yanlardaki düz ilmekleri de kapanacak. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir düz ilmek aldım.
Bir ilmek düz ördüm ajur ilmeğimi. Bir doladım, bir, iki ilmek ters. Burada bir model daha çalışalım. Şu iki ilmeğin yönünü değiştim. Şişime taktım. Arkada bir ters ilmeğim var. Toplamda 3 ilmekten bir düz ilmek aldım ve 2 ilmek ters ördüm. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Sıra sonunda yine şu son ters ilmeklerim, ajur ve düz ilmeklerimi beraber çalışalım. Sıra sonundaki son modele geldim. Şu iki ilmeğimin yönünü değiştiriyorum. Şişime takıyorum. Bir ilmek de arkada, toplamda 3 ilmeğin içerisinden bir düz ilmek aldım. 2 ilmek ters ördüm. Bir doladım, bir ilmek düz. 2 ilmeğimin yönünü değiştirdim. İçerisinden bir düz ilmek aldım. Bir doladım. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz. Kenar ilmeğimle beraber toplamda 5 düz ilmeğimi ördüm. Örgümün arka yüzünü döndürdüm. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Ters ilmeklerimi ördüm. Ajur ilmeklerim de ters. Sonra 2 ilmek düz. 1 ilmek ters. 2 ilmek düz. Ters ilmeklerimi ters, düz ilmeklerimi düz örerek sıra sonuna kadar geliyorum. Örgümün ön yüzünden model çalışmamı yaptım. Arka yüzünden de ilmekleri gördüğüm şekilde ördüm, geldim. Ve örgümün ön yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Kenarda hep böyle bir yarım model gidiyor arkadaşlar. Düz ilmeklerimle devam ediyorum. Ajur ilmeğime kadar bakın. Ajur ilmeğimi de ördüm. Kenar ilmeğimle beraber 5 ilmek düz ilmeğim oldu. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım düz. Bir ilmek ajur ilmeğimi düz ördüm. Bir doladım. Bir ilmek ters. Ortada bir düz ilmeğim, her iki kenarında birer ters ilmeğim var. Bakın ters ilmeğimi ve düz ilmeğimi aldım. Şöyle ilmeğin yönünü değiştirdim iki ilmeğin. Diğer şişime taktım. Arkada da bir ilmek ters ilmeğim. Toplamda 3 ilmeğin içerisinden bir düz ilmek aldım. Bir ters ilmeğimi ördüm. Bir doladım. Burada bakın ortada bir düz ilmek, kenarlarda birer ters ilmeğim kaldı. Toplamda burası 3 ilmek oldu. Bir doladım, bir ilmek düz ördüm. 2 ilmeğimin yönünü değiştirdim. Şişimi arkadan taktım. İçerisinden bir düz ilmek aldım. Burada da 2 düz ilmek elde ettim. Bir doladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmek düz ördüm. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir düz ilmek aldım. Bir de ajur ilmeğimi düz olarak ördüm. Bir doladım. Bir ilmek ters. Burada yine bakın ortada bir düz ilmeğim, her iki kenarında birer ters ilmeğim. Ortadaki düz ilmeğimle şu öndeki ters ilmeğimi şişime taktım. İlmeğin yönünü değiştirdim. Diğer şişime aldım. Bir de arkadaki ters ilmeğimi aldım. Toplamda 3 ilmeğin içerisinden bir düz ilmek aldım ve bir ters ilmeğimi ördüm. Bakın bu aradaki düz tüm model. Bakın şurada kenarda da yarım model. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Sıra sonunda da yine ajur ve düz çalışmalarımı yapıyorum. Sonra örgümün arka tarafını döndürüyorum. Örgümün arka tarafında ilmeklerimi gördüğüm şekilde örüp geliyorum. Örgümün ön yüzünden model olarak ördüm. Arkadan da ilmekleri gördüğüm şekilde ördüm, geldim. Örgümün ön yüzündeyim şimdi arkadaşlar. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Baştaki ilmeğimle beraber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek düz ilmeğimi ördüm. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Bir ilmek daha düz ördüm. Bir doladım. Burada toplamda 3 ilmeğim kaldı. Artık tamamen kapatıyorum burayı. Şu 2 ilmeğin yönünü değiştirdim.
şişime taktım, diğer şişime. Arkada da bir ilmeğim var. Toplamda 3 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Şöyle bakalım bir. Bir doladım. Bir ilmek düz ördüm. Bu 2 ilmeğimin yönünü değiştirdim. İçerisinden bir düz ilmek aldım. Burada da toplamda 2 düz ilmek elde ettim. Bir doladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ilmek düz ilmeğimi ördüm. Bir doladım. 2 ilmeğimin içerisinden bir düz ilmek aldım. Bir ilmek daha düz ördüm. Bu şekilde devam ediyoruz. Şu 2 ilmeğimin yönünü değiştirdim. Toplamda 3 ilmeğimin içerisinden bir düz ilmek aldım. Sıra sonuna kadar gelelim. Daha sonra örgümün arka tarafından da ilmekleri gördüğüm şekilde örüp geliyorum. Örgümün ön yüzünden ve arka yüzünden sıramı tamamladım. Geldim. Şöyle bir bakalım mı arkadaşlar? Elbisemizin etek kısmı nasıl duruyor? Bakın. Harika bir şey. Model çalışmamız bitti. Elbisemizin etek kısmında. Ne yapıyoruz? Örgümüzün ön yüzünden düz ilmeklerle sıra sonuna kadar örüyoruz. Hiçbir şekilde eksiltme yok, artırma yok, ajur çalışması yok. Bir sıra ön yüzünden düz ilmeklerle örüyorum. Sıra sonuna kadar örgümün ön yüzünden düz ilmeklerle örüyorum. Daha sonra örgümü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünden sıra başından sıra sonuna kadar tamamen ters ilmeklerle örüp geliyorum. Örgümün ön yüzünden düz ilmeklerle ördüm. Arka yüzünden de ters ilmeklerle ördüm, geldim. Etek ucundaki haroşa kısmına geçiyoruz arkadaşlar şimdi. Elbisemin etek kısmını inşallah bitireceğiz haroşadan sonra. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. Beni takip eden sevgili hanımlar bilirler ki ben haroşamı ters ilmeklerle oluşturuyorum. Sıra sonuna kadar haroşa ilmeklerimi örüp geliyorum. Sıra sonuna kadar örgümün ön yüzünden bir sıra haroşa oluşturdum. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum ve örgümün arka yüzünden de haroşa çalışmasına devam ediyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. Ve örgümün arka yüzünden ters ilmeklerle haroşa çalışmamı oluşturuyorum. Örgümün ön yüzünü döndürelim. Şöyle bir bakalım. Bakın arka yüzünden örünce daha net bir ortaya çıktı haroşamız. Bu şekilde örgümün ön yüzünden 4 diş haroşa oluşturup geliyorum. Hem arka yüzünden haroşa çalışıyoruz örgümüzün hem de ön yüzünden. Örgümün ön ve arka yüzünden haroşayı çalıştım. Bakın arka yüzünden de haroşa çalıştım. Ön yüzünden 4 diş haroşayı oluşturdum, geldim. İlmeklerimizi kapatalım. Tığ ile daha pratik ve daha çabuk olduğu için tığ ile kapatıyorum. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Hep 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek alıyorum. Bakın şişten ilmeğimi alıyorum. İpim arkada. Düz olarak ilmeklerimi kapatıyorum. Siz de nasıl alışıksanız o şekilde kapatın. Ben hem şiş ile kapatırım hem de tığ ile. Ama biraz daha pratik ve çabuk olduğu için bu elbisemde tığ ile kapatıyorum.
Bu şekilde ilmeklerimi kapatıp geliyorum. İlmeklerimi kapattım. Geldim. Sabitledim. Biraz ip mesafesi bırakarak kesiyorum. Niye biraz ip mesafesi bırakıyorum? Elbisemi dikerken bana lazım olacak. Burada hani tekrar ip takıp düğüm yapmak istemiyorum. Elbisemizin etek kısmı bitti. Şöyle kameranın açısına alalım. Bakın etek kısmı elbisemizin bu şekilde. Elbisemizin beden kısmına geçiyoruz şimdi. Nasıl geçiyoruz? Şöyle döndürüyorum. Örgümün ön yüzündeyim. İpimi aldım elime. İlk ilmeğimi bir tığ yardımıyla alıyorum. Şişle zorlanırım diye. Bakın şöyle tek katına takıyorum. Elbisemizin etek kısmını 100 ilmek başlamıştık. Beden kısmını 84 ilmekle çalışacağız. İlmeğimi aldım ve sabitledim. Şişime taktım bu ilmeğimi. Bir yandaki ilmeğe şişimi taktım. Bakın bir ilmek aldım. Bir yandaki ilmeğe şişimi taktım. Bir ilmek aldım. Bir yandaki ilmekten bir ilmek aldım. Bakın 4, 5, 6 ilmek aldım. Şimdi ara ara ilmek atlayacağız ki 84 ilmek elde edeceğiz sıra sonuna kadar. Bu ilmeği bıraktım. Diğer ilmekten bir ilmek aldım. Bakın. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Yine şöyle bakın bir ilmeği bırakıyorum. Bunu atladım. Diğer ilmekten alıyorum. 15. Tığ ile alabilirsiniz siz bütün ilmeklerinizi. Şiş ile almakta zorlanırsanız şu şekilde bakın onu da hemen anlatayım. Tığ ile buradan bir ilmek alıyorsunuz. Şişe takıyorsunuz. İpin katını aldım. İlmeğimi alıyorum. Şişime takıyorum. İlmeğimi alıyorum. Şişime takıyorum. İster tığıyla ister şişiyle fark etmiyor. Sıra sonuna kadar ara ara bir ilmek atlayarak 84 ilmek elde edelim. Sıra sonuna kadar 84 ilmeğimi aldım. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Elbisemizin beden bölümünü çalışıyoruz. Tüm ayrıntılar etekte elbisemizin beden bölümünü daha kolay çalışacağız. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Ve örgümün arka yüzünden tüm ilmeklerimi ters örüyorum. Ön yüzünden ilmekleri aldım ve arka yüzünden tüm ilmeklerimi ters örüyorum. Sıra sonuna kadar örgümü ilerletip geliyorum. Sıra sonuna kadar ters ilmeklerle ördüm, geldim örgümün arka yüzünde. Örgümün ön yüzündeyim. Ön yüzünden de düz ilmeklerle örmeye devam ediyorum örgümü. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım.
düz ilmeklerle örgümün ön yüzünden örüyorum. Burada anlatabileceğim farklı bir teknik yok, farklı bir model yok. Örgünün ön yüzünden düz ilmeklerle, arka yüzünden ters ilmeklerle örerek elbisemizin beden bölümünü ilerletiyoruz. Sıra sonuna kadar örüp geliyorum. Düz ilmeklerle ördüm, sıra sonuna geldim. Böyle devam ediyoruz. Örgünün ön yüzünden düz, arka yüzünden ters ilmeklerle. Nereye kadar devam ediyoruz? Kol altı haroşalarına kadar. Ben bunu yeterli bir ölçüye gelene kadar bu şekilde öreyim. Daha sonra beraber kol altı haroşasını çalışırız. Elbisemin üst beden bölümünü yeterli bir ölçüye gelene kadar ördüm. Kol altı haroşa lastiği çalışacağız arkadaşlar. Dilerseniz hemen şöyle bir ölçelim. 12 santim lastikten itibaren bakın bu şişe kadar 12 santim örgümün ön yüzünden düz örgü ile devam ettim. Arka yüzünden ters. Örgümün ön yüzündeyim. Kol altı haroşasını çalışacağız beraber. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimle beraber 14 ilmek haroşa. 1, 2 sayıyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 ilmek haroşayı ördüm. Düz ilmeklerle devam ediyorum haroşadan sonra. Nereye kadar? Elbisemin diğer tarafta 14 ilmek kalana kadar düz ilmeklerle örgümü ilerletip geliyorum. 14 ilmek kalana kadar örgümü ilerlettim. Geldim ipimi öne aldım. 14 ilmek haroşa çalışıyorum. Sıra sonunda da kol altı haroşamızı oluşturuyoruz elbisemizde. Örgümün arka tarafını döndürüyorum. Örgümün arka tarafında sıra başından sıra sonuna kadar ters ilmeklerle devam ediyorum. Haroşa ilmeklerimi ters oluşturduğum için örgünün arka tarafında tamamen ters ilmek örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar örgümü ilerletip geliyorum. Örgümü ilerlettim, sıra sonuna geldim. Örgümün ön yüzünü döndürüyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimle beraber 14 ilmek haroşa örüyorum. Daha sonra düz ilmeklerle devam ediyorum. Ve sonra sıra sonunda tekrar 14 ilmek haroşamı örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar örgümü ilerletip geliyorum. Sıra sonuna geldim. Kol altında örgümün ön yüzünden 2 sıra haroşa oluşturdum. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Arka yüzünde tüm ilmekleri ters örüyorum. Örgümün ön yüzünden de bu aradaki ilmekler düz, kol altı haroşaları haroşa olarak bu şekilde 4 sıra haroşayı tamamlayıp geliyorum. Örgümün ön yüzünden kol altında 4 diş haroşayı oluşturdum geldim. Şimdi kol altı oyuntusunu çalışacağız beraber. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım düz olarak.
Örgümün ön yüzündeyim tekrar. Yine 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek. Bu şekilde 7 ilmek kapatıyorum kol altında. 2, 4, 6, 7 ilmek burada kalacak. Bir ilmek daha kapattım. Toplamda 7 ilmek kenar pat ilmeğim olacak. Bu ilmeğimi sabit elimde. İpimi öne aldım. 7 ilmek kenar pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Daha sonra düz ilmeklerle devam ediyorum. 14 ilmek koldaki şu haroşa ilmeklerime kadar. 14 ilmek haroşa ilmeğime kadar örgümü ilerlettim, geldim. 7 ilmek haroşa öreceğim kenar pat için. Kolda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi bu kolda şöyle örgümün ön yüzünden gelirken ilmeklerimi kapattım. Şimdi burada ben bir sıra haroşa örüp arka yüzden gelirken ilmeğimi kapatırsam bu kolda 4 haroşa sırası olacak. Bu kolda 5 haroşa sırası. Bunu ben nasıl yapacağım? Siz dilerseniz örüp arkadan gelirken eksiltebilirsiniz. İlmekleri kapatabilirsiniz. Ben arkadan gelirken ilmekleri kapatacağım ama şu şekilde bakın. Şu ilmeklerimi boş olarak bu şişime aldım. Ve örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Burada bir haroşa sırası fazla olmaması için bu teknikte bana ait. İçerik üreten arkadaşlar da bu tekniği kullanabilir. Hiç sakıncası yok arkadaşlar. Biz burada niye anlatıyoruz? Birbirimize faydalı olalım diye teknikler anlatıyoruz. Şu 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. İlmeğimi kapattım bakın ters olarak. Tekrar şişime taktım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek alıyorum. Yalnız şu ipe de şişe alttan taktım. Onu kaybediyorum. Tekrar 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek alıyorum. Tekrar 2 ilmeğin içerisine bir ilmek alıyorum ama yine bakın buradaki ip uzantısının altından şişi taktım. O ipi kaybetmek için tekrar 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım ve tekrar 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Şöyle bakıyorum. 2, 4, 6, 7. Evet, bir ilmek daha 2 ilmeğin içerisinden aldım. Burada 7 ilmek kolda kenar pat ilmeğimiz oldu. Ve örgünün arka yüzünden sıra başından sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimi ters örüyorum. Şöyle örgümü döndürüyorum. Buradaki ilmek kapatma tekniğimize de şöyle bir bakalım. Bakın. Bu şekilde oldu. Şişim de kıvrılıyor. Şöyle bakın burada 4 diş haroşa. Aynı düz ilmekleri de kestik. Gördüğünüz gibi. Sıra sonuna kadar örüp geliyorum. Sıra sonuna geldim. Örgümün ön yüzünü döndürüyorum. Elbisemi U yaka çalışacağım. Şimdi yakadaki haroşayı çalışacağız. Örgümün ön yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. Koldaki 7 ilmek kenar pat ilmeğimi haroşa ördüm. Sonra 8 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ilmek düz ilmeğimden sonra ters ilmeklerle devam edeceğim. Diğer tarafta 2, 4, 6, 8 ilmek kalana kadar. Şimdi bu aradaki ilmeği de dilerseniz sayalım. İpimi öne aldım bakın. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Şuraya bakalım. 2, 4, 6, 8, 36, 37, 38, 39, 40. Bu aradaki haroşamız 40 ilmek oldu. 8 ilmek düz ilmeğimi örüyorum. Daha sonra 7 ilmek koldaki kenar pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünden sıra başından sıra sonuna kadar ters ilmeklerle örüp geliyorum. Örgümün arka yüzünden ters ilmeklerle ördüm, geldim ve örgümün ön yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. 7 ilmek koldaki kenar pat ilmeğimi haroşa ördüm. Daha sonra 8 ilmek düz. Ve sonra haroşa ilmekleriyle devam ediyorum. 8 ilmek düz ilmeğime kadar, sonra 8 ilmek düz ilmek ve 7 ilmek koldaki kenar pat ilmeğim haroşa. Bu şekilde sıra sonuna kadar geliyorum. Sonra örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Tüm ilmeklerimi ters örüp geliyorum. Örgümün ön yüzünde yakada 4 diş haroşayı bu şekilde oluşturup geleyim. Yaka kısmında örgümün ön yüzünden 4 sıra haroşa sırasını oluşturdum. Geldim. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. 7 ilmek kol ilmeğimi, kenar pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Sonra 8 ilmek düz ilmeği. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Daha sonra 7 ilmek, burada da yaka tarafında kenar pat ilmeğim olacak haroşa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Tekrar örgümü döndürüyorum. Bu ilmeklerim burada kalıyor. Burada omuzu öreceğim arkadaşlar. Omuzda böyle geniş bir askı uyguluyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. Bakın burada. Örgümün arka yüzünden 7'şer ilmek kenar pat ilmeğim ve ortadaki 8 ilmek örgünün ön yüzünden düz, arka yüzünden ters ilmeklerimi sıra sonuna kadar ördüm, geldim. Ve örgümün ön yüzünü döndürüyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. 7 ilmek kolda kenar pat ilmeğimi haroşa örüyorum. 8 ilmek düz ilmeğimi örüyorum. Ve 7 ilmek yaka tarafındaki haroşa ilmeğimi örüyorum. Ben misinalı şişimle devam ediyorum. Sizler dilerseniz buraya farklı bir şiş takabilirsiniz. Bu şekilde örgünün ön yüzünden düz ilmeklerim düz, haroşa ilmeklerim haroşa, arka yüzünden de tüm ilmeklerimi ters örüp geliyorum. Yeterli bir ölçüye kadar.
elbisemin bu omuz askısında yeterli bir ölçüye geldim. Sonra tekrar haroşa çalışacağım. 4 sıra haroşadan sonra 2, 4, 6, 8 sıra haroşa çalıştım. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünden tüm ilmeklerimi ters örüyorum. Ve sıra sonuna geliyorum. Örgümün ön yüzünü döndürüyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. Sıra başından sıra sonuna kadar omuz askımızda haroşa ilmekleriyle devam ediyorum. Bakın bu şekilde. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünden yine omuz askısında sıra başından sıra sonuna kadar ters ilmeklerle devam ediyorum. Ve sıra sonuna geldim. Örgümün ön yüzünü döndürüyorum. Bakın bu şekilde şöyle göstereyim. Örgümün ön yüzünden 4 diş haroşayı oluşturup geleyim. Sonra ilmekleri beraber kapatırız. Omuz askısında örgümün ön yüzünden 4 diş haroşayı çalıştım geldim. İlmeklerimi kapatıyorum. Tığ ile kapatıyorum. Sizler nasıl alışıksanız o şekilde kapatınız. Kapatıyorum. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek alıyorum. Tekrar 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek. Elbisemizin eteğinde beraber ilmek kapatmıştık zaten. Çok fazla ayrıntılı anlatmaya da gerek duymuyorum. İlmeğim burada çıktı, onu alayım. İlmeğimi aldım. İlmeklerimi kapattım. Sabitliyorum. Biraz ip mesafesi bırakarak ipimi kesiyorum. Omuzu dikerken bize gerek olacak o ip. Şöyle bir bakalım. Bu şekilde bakın arkadaşlar. Şimdi yaka ilmeklerini kapatıyorum. 8 ilmek kalana kadar. Onu nasıl yapıyorum? Bakın buradan direkt kapatırsam burada şöyle bir açıklık oluşur. Tığ ile şöyle buradan bir ilmek alıyorum. Bunu sabitliyorum. Bak. Sonra 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek alarak kapatıyorum. Şu ilmeğimi biraz sıkmışım. Burada da tığ ile kapatıyorum. Sekiz ilmek haroşa kalana kadar kapatalım. Burada yalnız hemen şu temiz işi bir yapalım. Şöyle sabitliyorum.
İpimi bu şekilde kaybediyorum ve kesiyorum. 8 ilmek kalana kadar haroşada ilmeğimi kapatıp geliyorum. Yaka ilmeklerimi kapattım. Şöyle bakın. 2, 4, 6, 7 ilmek kalana kadar tığımı bırakıyorum ve şişimi alıyorum. İpimi öne alıyorum. 7 ilmek yaka tarafındaki kenar pat ilmeğim haroşa. Omuz askısının tam ortasında 8 ilmek düz. Ve kol tarafında 7 ilmek kenar pat ilmeğim haroşa. Bu şekilde devam edelim. Anlatım aynı. Farklı bir teknik yok. Farklı anlatabileceğim bir şey yok. Bu omuz askısını nasıl çalıştıysak bu tarafı da aynı şekilde. Diğer omuz askısında ördüm. Aynı şekilde kapattım. Şimdi tekrar dilerseniz şöyle bir ölçü alalım. Kol altı haroşasına kadar 12 santim biliyorsunuz. Kol altına kadar 15 santim olmuş haroşadan sonra. Kol altından sonra 8 santim. Toplamda lastikten sonra ölçüyü alalım. Tabii ki elbisemiz bittiği zaman diktiğimiz zaman biraz daha toplar. Toplamda 24 santim. Beden ölçüsü bu arkadaşlar. Şöyle dilerseniz bir bakalım. Kaldıraca tam sığmıyor. Şöyle bakalım dilerseniz. Bakın şu şekilde. İpimi şöyle kenara alayım. Bakın bu şekilde bir parçasını elbisemin ördüm, bitirdim. İkinci parçasında aynı bu şekilde öreceğim. Hiçbir farkı yok. Lastikten başlayıp eteği örüp daha sonra beden kısmını örüp geliyorum ikinci parçayı. Omuz dikişini ve bir tarafın dikişini beraber yaparız. Aslında ördüm, geldim. Elbisemin arka sırt kısmı da ve ön yakası da aynı şekilde. Bakın. Kesimler de aynı. Arkaya da böyle bir kesim yaptım ensede. Önde de aynı şekilde çalıştım. Yani bir parçayı çalıştığınız zaman ikinci parçayı gayet rahatlıkla yaparsınız. İkinci parçayı videoda anlatmama gerek yok arkadaşlar. Teknik aynı, işlem aynı. Şimdi omzu dikelim dilerseniz. Şöyle alayım. Şunu da şöyle alıyorum. Biraz karıştı iplerimiz. Şunu keselim. İğnemi ipimi takıyorum. Bakın bu şekilde dikeceğim ama kendi dikme şeklime kolaylık olsun. Şöyle yönünü değiştireceğim. Şöyle. Buradan alıyorum. İlmekleri karşılıklı alacağım. Bakın arkadaşlar. Bu ilmeğimi ve karşıdaki ilmeğimi. Şöyle tek katını alıyorum.
Bakın hiç belli olmuyor dikişimiz. Bu omuzu dikip geliyorum. Omuzu diktim. Şöyle son ilmekleri de beraber dikelim. Şöyle arka yüzüne alıyorum örgümün. Ve burada temiz işimi de yapıyorum. Diğer ipi saklamak istiyorum şu şekilde. Bakın dikişi bile ayrıntısıyla anlatmaya çalışıyorum. Burada sadece temiz iş yapıyorum. Şöyle bir sabitliyorum. Ve burada tekrar sabitliyorum. Omuzu bu şekilde diktim. Şimdi diğer omuzu da dikeyim kamera arkasında. Diğer omuzu da diktim. Şöyle omuzda bakın haroşalarımız çok güzel durdu. Karşılıklı. Şöyle elbisemi katlıyorum. Bu şekilde. Elbisemin yanlarını bir tarafını video dışarısında dikeyim. Daha sonra bir tarafında da biraz sizlere dikişi anlatmaya çalışayım. Elbisemin bir tarafını diktim. Bakın şu etek ucundaki yarım model, her iki taraftaki yarım model birbirini tamamladı. Gördüğünüz gibi. Şimdi diğer taraftan hemen bir miktar size şöyle anlatayım. İğnemi, ipimi taktım, geldim. Şöyle bir sabitliyorum. Ve buradan iğnemi çıkarttım. Şöyle alıyorum. Buradaki ucu da şu arkada. Arada götüreceğim arkadaşlar şöyle. Şu şekilde alayım aradan. Buradan aldım iğnemi. İpimi biraz uzun tuttum. Arada tekrar ip takmak istemiyorum. Ve buradan da aldım. Tekrar bu taraftan. Şöyle biraz daha tam kaldıraçta görün arkadaşlar. Tekrar bu şekilde. Buradaki kısa ucu da saklıyorum.
Ben bu şekilde dikiyorum. Sizler de nasıl alışıksanız öyle dikin. Kol altına kadar dikip geliyorum. Elbisemin diğer kenarında diktim, bitirdim ve şöyle ahşap düğmelerle ön tarafını süsledim. Sizler dilerseniz farklı bir obje çalışarak dikebilirsiniz buraya aplike. Ben bu şekilde ahşap düğmenin yakıştığını düşünerek bu şekilde süsledim. Şimdi elbisemizin beden genişlik ve boy ölçüsünü alalım. İnşallah şöyle kaldıracağız, sığar. Boy ölçüsünü şöyle omuzdan alıyorum. Etek ucuna kadar elbisemizin boy ölçüsü 54 santim. Omuzdan. Yakadan 48 santim. Beden genişlik ölçüsünde alalım. Beden genişlik ölçümüz şöyle alıyoruz. Şöyle dikişlerimizde. Bakın şöyle etek lastiğinden aldığımız zaman 31 santim ve buradan da 31 santim. Beden genişlik 31 santim. Elbisemizin boy 54 santim. Elbisem 2 yaş için ideal bir elbise. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma da abone değilseniz abonelikler tamamen ücretsiz. Abone olduktan sonra da zil butonunu aktif haline getirirseniz kanaldan gelen tüm bildirimlerden ilk sizler haberdar olabilirsiniz. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videolarımızda ve bir dahaki projelerimizde görüşmek üzere.